Merhabalar herkese. Herkesi saygıyla, selamla, hürmetle selamlıyorum. Bugün bizim ilk denememiz bu. Arterel Kuluçka Merkezi olarak ilk canlı yayın denememiz. O yüzden biraz heyecanlıyız. Katılımcılarımızla beraber, konuklarımızla beraber. Bir hata edersek, sürçülisan edersek affola diyelim. Tekrar hepinize, bizi izleyenlere, dinleyenlere teşekkür ediyorum katıldığınız için. Arterel Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi İstanbul Arel Üniversitesi'nin girişimcilere yönelik hem içeride kendi öğrencilerine hem de dışarıda tüm girişimcilerine ve akademisyenlere yönelik olarak kuruldu. Burada girişimcilerini hem ilerletmek adına hem de işte iş planlarını nasıl hazırlarlar, nedir, ne değildir, işte fizibilitesi nasıl yapılır bu konularda destek vermek üzere kurulmuş bir merkezimiz. Araştırma ve uygulama merkezi olarak kuruldu. Yaklaşık da 2 senedir faaliyet gösteriyor. Bu sene itibariyle sağ olsun Profesör Doktor Ayşe Yiğit Şakar hocamızla beraber onun katkılarıyla İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanımız kendisi. Ortaklaşa hem fakülte, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Arterel Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi ortak etkinliği olarak bunu düzenliyoruz. İlerleyen dönemlerde de tekrar devam edeceğiz. Perşembe söyleşileri olarak bunu kurguladık. Perşembe günleri mümkün olduğu kadar hep aynı saatte buluşmayı diliyoruz. Tabii ki konuklarımızın uygunluğuna var. Orkan Altay. Kendisi Biboyoz'un kurucusu. Çok başarılı bir genç girişimcimiz. Onunla bu Biboyoz nasıl kurdu, girişimcilik serüveni nasıl başladı, acaba pandemiden etkilendi mi, etkilenmedi mi, ne şekilde başa çıktı? Bunlarla ilgili olarak hem hikayesini dinlemek hem de pandemide bir girişimci olarak etkileri nasıl oldu? Bunları kendisiyle görüşmek, konuşmak istiyorum. Ben tekrar hem Orkan Bey'e hem de Ayşe Hocama çok teşekkür ediyorum katıldıkları için ve sözü sevgili hocam Profesör Doktor Ayşe Yiğit Şakar'a bırakıyorum. Buyurun hocam. Değerli hocalarım, katılımcılar, izleyiciler, herkesi sevgiyle selamlıyorum. Bugün gerçekten güzel bir program olacak, onu umut ediyorum. Konuğumuz Orkan Altaylı, genç bir girişimci. Gerçekten benim de ilgiyle ve yakından takip ettiğim bir girişimci. Teklifimizi kabul edip bizimle tecrübelerini paylaşacağı için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Kırmadı. Aynı zamanda Orkancığım başarılarını bizlerle değil sadece öğrencilerimizle de ve tecrübelerini paylaşacak ve fakültemizin tüm öğrencilerine, hatta üniversitemizin tüm öğrencilerine mentorluk konusunda ve diğer konularda her türlü desteği sağlayacağını ifade etti. Buradan kendisine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun programımız. İlk YouTube yayınımız. Gerçekten hepimiz heyecanlıyız burada. Ama Orkan'ın da güzel sunumuyla çok önemli tespitler yapacağımızı düşünüyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrar. İsterseniz akış içinde daha sonra yorumlar kısmında katılabilirim konuşmaya Şehriban Hanım. Tamamdır hocam. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Kısaca Orkan Bey şöyle bir CV'sini bizimle paylaştı. O bir İzmirli kendisi. Karşıyaka'da doğmuş. İzmir'e seneler oldu galiba gitmeyelim. Çok sevdiğimiz bir şehir. Orta lise öğreniminde orada tamamlamış. Üniversite eğitiminde İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünde devam ettirmiş. Sonrasında İzmir'e tekrar geri dönmüş. 2015 yılında galiba değil mi Orkan Bey? Devamını sizden alalım isterseniz buyurun. Tabii ki. Öncelikle tekrar merhabalar. Başta Ayşe Hocama, Sayın Ayşe Hocama, daha sonra Artı Arel'e, Şehriban Hanım size çok teşekkür ediyorum. İlk oldu. Umarım daha başarılı bir şekilde her Perşembe devam eder bu söyleşi. Ben de daha önce de bahsettiğimiz gibi Ayşe Hocam elimden gelen bütün desteği de vermeye de hazırım. Her konuda birlikteyiz yani bundan sonra hiçbir problem yok benim açımdan da. Ben İzmir doğumluyum. 93. Karşıyaka'lıyım. Karşıyaka doğumluyum. Üniversite eğitimim için İstanbul'a geldim. 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünde başladım. Daha sonra İzmir'e döndüm. Manisa Celalebayar Üniversitesi İşletme bölümüne devam ettim. Oradan mezun oldum. Ondan sonra işte farklı yerlerde stajlar yaptım.
farklı deneyimlerim oldu. Benim için en uzun olanı Hindistan'da yaptım stajı. Daha sonra tekrar İzmir'e geri döndüm. 2018'in başında ikinci İstanbul maceram başladı. İstanbul'a tekrar taşındım. İstanbul'un böyle en iyi sayılı çikolatacılarından birinde işletmeciliğe başlayarak gıda sektörüne merhaba dedim. Yaklaşık 10-11 ay sürdü bu deneyimim. Çok inanılmaz bir süreçti benim için. Ondan sonra askerlik ve hazırlıklar derken her zaman hayalini kurduğum, kafamda olan bir boyozla alakalı önce araştırmalarımız nasıl olur, nasıl biter faslı. Daha sonra Mayıs'ın 2019'unda bir boyoz macerası başladı. Bir boyoz 2019'da Beşiktaş'ta doğdu. Bu şekilde pandemiden önce bir yıl, pandemi süresince bir yıl, ikinci yılımızı önümüzdeki ay tamamlamak üzereyiz. Bu şekilde kısaca bir boyozun hikayesi aslında. Onu isterseniz soru cevap da yapabiliriz. Ben anlatmaya da devam edebilirim. Nasıl isterseniz şeyler. Tabii ben araya girmeyeyim dedim. Şimdi siz güzel güzel anlatıyorsunuz. İsim nasıl çıktı peki? Bir boyoz ismine nasıl karar verdiniz mesela? Çünkü çok değişik geldi bana. Ürünün kendisi üzerinden gitmişsiniz bir kere. Markanızı onun üzerinden oluşturmuşsunuz. Evet. Yani şöyle, ben basitliğe çok inanıyorum ve özellikle gıda sektöründe yaptığınız için veya sattığınız bir ürünün isminizde geçmesi çok önemli diye düşünüyorum. Ve özellikle bu İstanbul gibi bir yerde yapıyorsanız ve yaptığınız şey de İstanbul'da çok bilindik bir şey değilse açıkçası. Yani zaten İstanbul'da boyoz çok bilinen bir şey değil. Çok farklı. O yüzden insanların hem gözüne hitap etmemiz lazım hem o an zihninde canlanması lazım. O yüzden çok basit bir şey olması lazımdı. Tekte sattığımız ürünü vurgulamamız lazımdı. O yüzden birkaç isim konusunda böyle hep düşündük, ettik. Ondan sonra bir boyoz, yani en basit haliyle aslında. Bir de biz İzmir'de genelde böyle Ege şivesiyle de böyle bi deriz açık. Yani. Bir yondan. O yüzden bir boyoz bu şekilde çıktı. Tamamen basitliğe dayalı. Harika. Peki böyle hani girişimci olmaya karar verirken herhangi birinden etkilendiniz mi? Çevrenizde, ailenizde böyle girişimci adayları var mıydı? Galiba anneniz akademisyen. Az önce Ayşe hocam söyledi. Mesela o nasıl baktı? Hani genelde böyle bir şey vardır, hani girişimcilere karşı bir ön yargı demeyeyim de çocukların girişimci olmalarını istemez aile. İşte aman batmasın, çıkmasın, işte memur olsun, işte düzenli bir geliri olsun falan diye düşünürler. Sizde nasıl oldu bu durum? Yani çevrenizde örnek alabileceğiniz birileri var mıydı? Aileniz nasıl baktı bu duruma? Şimdi şöyle, bahsettiğiniz gibi annem benim akademisyen. İzmir'de, o da maliye alanında profesör. Aynı şekilde babam da benim akademisyen. O da iktisat profesörü. Yani Duble bir akademik, yani. evet, duble. Bir akademik aileden geliyorum. Şöyle aslında o klasik akademisyenler gibi bir ailemiz yok bizim. Yani sürekli işte yurtlarına gidip gelmeler. Ya ben ilkokula İngiltere'de başladım, öyle söyleyeyim. Annem orada Leicester'da bir üniversitede çalışıyordu. Beni de götürdü. İşte ikinci sınıfta Kırgızistan'da annem babam birlikte oradaki bir üniversitede çalışıyordu. Beni de götürdü. Yani bu şekilde çok zaten farklı bir, yani doğduğumdan itibaren zaten bir girişimin içinde yer aldım. Yani hep aktiftik. Ondan sonra ilk aslında bir boyozdan önce ben İstanbul'dan döndüğümde İzmir'de ben tabii çok istiyorum bir iş yapayım, ne yapayım, ne edeyim. 2015'in sonuna doğru bir 10-11 ay sürecek spor salonu işine girdik. Spor salonu açtık. Bizim ilk maceramız oydu. Evet. Ve farklı. Bu spor salonu farklı. Evimize yakındı. Karşıyaka taraflarındaydı spor salonumuz. Kardeşim voleybol oynuyor. Ben handbolcuyum. Sporcu bir geçmişimiz var. Annem de aslında oraya bağlayacağım. O akademisyenlerde olan, işte oğlum da akademisyen olsun veya oğlum da işte memur olsun falan. Çok o tarz şeyleri önemseyen bir insan değil aslında. Çok vizyoner, çok girişken bir kadın annem. O da çok destek oldu. Daha sonra biz spor salonu açtık. Kadınlara özel bir salondu bu.
Orada çok farklı deneyimler, tecrübeler edindim. Olmadı. Kapattık. Sonra zaten 1,5 yıl sonra tekrar benim bu maceram oldu. İstanbul'a döndüm. Ailem beni her konuda destekledi. Hem spor salonu sürecinde, İstanbul'a ikinci defa taşınmamda ve o işletmeciliğe, gıdaya adım atışımda ve tabii ki Biboros sürecinde. Yani aile bu işlerde olmazsa olmaz. Yani her zaman onların desteğini sadece maddi anlamda değil, her zaman desteğini, güzel sözlerini, enerjilerini, motivasyonlarını her zaman hissetmeniz gerekiyor. Aynı yolda Değil mi? oluyorsunuz. Yani bir işin bir de psikolojik yönü de var. Yani maddi kısım, operasyonel kısım, yani management'ın dışında aslında birazcık psikolojik kısmı da var sanıyorum. Yani o anlamda girişimciler ya hırslanıyorlar, kimse onlara inanmadığı için ya da işte engel koydukları için, ya bir hırsla bunu yapıyorlar ya da sizin gibi hakikaten iyi motivasyonla, destekle, ailesiyle de beraber bu işi üstesinden gelebiliyorlar diye tahmin ediyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Yani çok önemli orada bir aile desteği. Ben bu akademik aileden geldiğim için açıkçası çok girişim, yani esnaflık, ticaret anlamında bir şeyim olmadı. Öyle bir aileden gelen bir şey olmadı. Fakat şu oldu, ben lise 1'deyken çalışmaya başladım. Mesela burada akademik bir aileden gelmeme rağmen annem babam bana hiçbir zaman işte sen çalışamazsın, derslerine çalışacaksın gibi şeyler söylemedi. Aksine daha destek oldu ve bir aile dostumuz olan İzmir'de Kemeraltı'nda kuyum, taş, özel taş işleri yapan bir yerde ben 14-15 yaşındayken çalışmaya başladım. Ve her cumartesi çoğu girişimcinin gerçekten şeyi budur. Evet. Yani küçük yaşlarda çalışan, işte su satan çocukluğunda falan ya da işte sizin gibi lise döneminde hakikaten kendi kendine işe giren, bu anlamda deneyim kazanan girişimcilerin profilleri oldukça yüksek. Aynen öyle. Yolda inanılmaz şeyler kattı. Bu konuda tekrar teşekkür ediyorum aileme. Her zaman destek oldular. O yaklaşık 2 yıl sürdü. Her cumartesi gidiyordum. Hafta içleri bazen okuldan sonra gidiyordum. O şekilde, yani İzmirliler bilir. İstanbul'da Kapalı Çarşı'dır, İzmir'de de Kemeraltı'dır. Kemeraltı, yani o yüzden tabii. Yani Kemeraltı'nın tozunu yutmak o yaşlarda inanılmaz bir tecrübeydi. Daha sonra üniversiteye hazırlık zaten. Sonra İstanbul'da işte Özyeğin'i kazandım. İstanbul'a geldim. Ama geldikten sonra da boş durmadım. Üniversiteye adım attıktan itibaren ertesi gün çalışmaya başladım. Direkt gelir gelmez bir organizasyon işine girdim. Özyeğin'e ben başladım. İlk 6-7 ayım benim organizasyon işiyle geçti. Üniversitenin... Peki şey miydi oradan, hani Özyeğin Girişimcilik Endeksinde de yer alan bir üniversite. Çok aktif olarak destek veriyor. O anlamda destekleri oldu mu size de, yoksa hani siz kendi kendinize her şeyi yap, öğren, dene, yanılma yöntemiyle mi geliştirdiniz? Aşırı oldu. Yani o konuda Özyeğin Üniversitesi gerçekten iyi bir üniversite. Yani özellikle yani benim bölümüm bir kere bankacılık ve finanstı. Yani okulun zaten sahibinin en önem verdiği bölümlerden bir tanesiydi. Artı dediğiniz gibi girişimcilikle ilgili çok ciddi çalışmaları da olan bir kurumdu. Çok destek oldu. Mesela bizim üniversite içerisinde, kampüs içerisinde çok farklı alanlarda çalışma imkanı sunuyordu. Spor salonunda, kafelerde, kırtasiyelerde, bu tamamen bir maddi beklenti olarak değil. Kimin neye uygunluğu varsa, yapısı neye uyuyorsa o şekilde haftalık 20 saat, 30 saat daha 18-19 yaşındayken üniversite kendi ortamındayken çalıştırıyordu. Bu zaten çok ciddi bir tecrübe katıyordu. Zamanı da keyifli, verimli kullandırtıyordu. Ben ilk sene yurtta kalmıştım. Kampüs biraz merkeze uzaktı. İlk sene yurtta kalmıştım. Yurttayken tabii çok çeşitli arkadaşlarımız da olduğu için bir yanda çevremiz daha farklı oluyor. O yüzden de en uygun iş organizasyon işi. Şehir dışından gelenler çok fazla. O yüzden bir yıl benim organizasyon işim oldu ve ciddi güzel de bir iş oldu. Öğrenci biraz birliği... odaklanmanızı da sağlamış galiba, değil mi? Orada yalıtılmış olmak, İstanbul'un hani o hızlı hayatı, işte şeyi, İstanbul deneyiminden ziyade siz kendi girişiminize odaklanmışsınız orada birazcık. O yalıtılmış iyi gelmiş sanki. Aynen öyle, kesinlikle. Bir de biz çok fazla İzmirliydik. Hem yurtta hem de okulda. O yüzden o hemşeri dayanışması da diyeyim. Tabii. Yani o da vardı. O yüzden güzel zamanlardı. Yani o zamanlardan başladı. Onun haricinde çok farklı işlerde de çalıştım. Sonra işte İzmir'e döndükten hemen akabinde bu spor salonu derken bir de bir
da sanırım okul bitirmeden bir yıl önceydi. Çeşme'de bir yerde çalıştım. Bir turizm işi yaptım. Onun haricinde bir Hindistan'daki stajım derken öyle O da güzel ilginç olmuş. Evet, o da çok farklıydı. O şekilde ben bitirdim aslında. İkinci defa da İstanbul'a taşındım. Bu sefer profesyonel yaşama adım attım. O şekilde İstanbul macerası da başladı. Siz Gıdaya aslında da böyle merhaba yani ruhunuz girişimci ruhlu. Yani çocukluktan itibaren, çünkü öyle biraz liderlik vasfınız da var olduğunu görüyorum. Yani kendi kararlarını alan, işte kendi kendini yöneten, geleceğini o anlamda şekillendirmeye çalışan bir karakter olduğunuz hissiyatına kapıldım ben. Çünkü hani lise 1'de küçük yaşlarda o çalışma deneyimi kendinize kazanmışsınız. Üniversitede de boş durmamışsınız. Yani bir yandan operasyonel anlamda tasarlarken bir yandan da işlere girip çıkmışsınız, çalışmışsınız. Peki sektörel olarak yani spor, hadi handbol deneyiminiz var demiştiniz. Gayet o alanda başarılısınız. Spor salonunu onunla bağdaştırıyorum. Mesela bildiğiniz bir alan, insanların hani talepleri neler olabilir, spor merkezlerinde neler olmayabilir. Onu az çok biliyorsunuzdur ama gıda sektörüne girmek için hani sektör arıyordunuz, yani ben kendi işimi kurmak istiyorum ama alanını bilemiyorum dan yola çıkıp bir araştırma mı yaptınız, yoksa tamamen yol sizi oraya mı götürdü? Şimdi şöyle oldu aslında. Ben gıdayı bir kere gezmeyi, yemeyi, yeni şeyler keşfetmeyi çok seviyorum. Zaten belli de oluyor benden yani. Ben yeme içmeyi çok seviyorum. Gayet güzel görünüyorsunuz. O yüzden gıda zaten her zaman benim çok sevdiğim, ilgiyle takip ettiğim bir alandı. Benim dönüm noktam şu oldu. İstanbul'a taşınma serüvenim aslında. Bu okul bitti. Daha sonra bu yurt dışı işleri oldu. O zaman benim aklımda bir İstanbul yoktu açıkçası. Daha sonra bir gün bir telefon aldım. Üniversiteden çok sevdiğim bir arkadaşımdan, avukat. Bir şirketin o sırada avukatlığını yapıyor. Bu şirket gıda işiyle uğraşıyor. İstanbul'da bir yerleri var. Bir işletmeci arıyorlar. Genç olsun, dinamik olsun, güvenilir olsun. Böyle bir sohbet ortamında geçerken arkadaşım benden bahsediyor. İlk aslında gıdaya benim haberim olmadan adım atışım o şekilde oldu. Daha sonra ben İstanbul'a geliyorum. Sahipleriyle, o arkadaşım, ondan önceki işletmecisi de arkadaşım. Oturuyoruz, konuşuyoruz ve o konuşmanın üzerine ben İzmir'e dönüyorum. Ailemle paylaşıyorum. Ailem bana gitme, yapamazsın, bilmiyorsun demiyorlar. Çok destek oluyorlar. İstanbul'a yolluyorlar ve benim İstanbul'a ikinci gelişim, maceram bu şekilde başlıyor. Gelir gelmez işe başlıyorum ve o çalıştığım yeri gıdanın A'dan Z'ye her şeyini öğretiyor bana. Beşiktaş Akaretler'de gayet güzel bir caddede büyük bir çikolatacıydı. Kafe, çikolata, bir markanın yeriydi. Şimdi orada çok fazla tecrübe edindim. Hem üretim Hangi vardı. departmanında çalışmıştınız, özel olmayacaksa? Pardon, anlamadım. Hangi departmanında çalışmıştınız, çok özel olmayacaksa? Ben orada işletmeciliğini yaptım. A'dan Z'ye her şeyi. Her şeyi. Evet, ben orada işletmeciliğini yaptım. Yani bir işletmecilik ne demek? Şu, aslında patron vekilidir. Türkçesinin karşılığı. O da şu: bütün elemanların işe alımı, personellerin yönetimi, o paranın akışı, onun haricinde günlük rutin işlerin devamını sağlamak, eksi giden bir şeyleri üstüne etmeden çözmek, aklına gelen bir şey varsa, farklılık varsa bunları paylaşarak o iş daha iyi nasıl yapılabilir bunlara kafa yormak. O yüzden zaten bütün her şeyini öğreniyorsun ister istemez. Antrenmanı orada yaptınız yani zaten. Başka Ciddi bir markanın altında, evet. Antrenmanı yapmış oldunuz. Tabii yani günlük böyle 15-16 saatlik bir antrenmandı benim için. Çok yoğun bir antrenman. Şimdi 24 saattir eminim. Şimdi 24 saat artık. Şimdi yani. O antrenmanın boyutu değişti. Tabii. Çok farklı bir yöne artık kıvrıldı. Yani gıda, tekrar başa dönmek gerekirse, gıdaya benim ilk girişim o şekilde oldu. Kafamda hep olan bu gıdayı ben çok seviyorum. Gıda sektörünü öğrenmek istiyorum. Orada öğrenmeye çalıştım. Tabii öğrendim diyemem. Ama orada öğrenmeye başladım. Orada
bazı şeyler oturmaya başladı bende. O yüzden çok ciddi bir tecrübe oldu. Bir de ben çok tecrübenin zamanla da doğru orantılı olduğuna inanmam. Yani ne emek ne verdiğinle alakalı bir şey. Ben belki o bir yıl içerisinde, ben 11 ay çalıştım orada. Ben o 11 ay içerisinde 10-15 yıllık belki daha fazla tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Çünkü çok emek verdim. Karşılığını da aldım zaten. O yüzden kendimi, geçen hafta doğum günümdü. İşte 28'i. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Yani bu yaşta gıda ile alakalı tecrübem olduğunu düşünüyorum. Ve o ilk işime çok şey kattı. Yani o yüzden gıdayı zaten seviyordum. İşin içinde çalışarak bu sevgim artık işi bilmeye de götürdü. O yüzden biraz daha bazı şeyler kolay oldu. Yani bir boyoz sürecinde, özellikle kuruluş aşamasında ve bazen bu yolda karşılaştığım sıkıntılarda daha önce çoğuyla karşılaşmıştım zaten. O yüzden onları çözme anlamında çok basit oluyor. Yoksa çok farklı tabii ki, ama bazı noktalar benzer olduğu için çok kolay oluyor onları çözmek. En azından yani ölçeklendirme, işte riskleri, işte o riskleri bertaraf etme konusunda zaten antrenmanlı olduğunuz için çabucak, hızlıca yol alabildiniz galiba. Aynen öyle Şehriban Hanım, aynen öyle. Aynen öyle. Yani çok benzer çünkü gıda. Tabii. Tabii bu bir öğrenme süreci de aynı zamanda. Çok yoğun bir 11 ay diyorsunuz ama hem ruhunuz girişimci olduğu için hem de bir öğrenme sürecini de beraber yaşadığınız için muhtemelen onlar böyle çok sizin atik olmanızda, işte tez canlı davranmanızda öncülük etmiş olabilir. Evet. Peki yani bir boyozlu seçmeniz mesela bu İzmirlilikten mi kaynaklandı, yoksa işte hani çekirdek de olabilirdi, atıyorum. Sizde ne diyorlar? Çekirdeğe farklı çiğdem diyorlar galiba, değil mi İzmir'de? Çiğdem. Evet, çiğdem. Çiğdem. Mesela çiğdem de olabilirdi. Neden boyozu seçtiniz? Şimdi şöyle, ben boyozu inanılmaz seviyorum. Yani küçüklüğümden beri, evet, yani kendimi bildim bileli küçüklüğümden beri rahmetli anneannem sürekli alırdı, kahvaltıda boyoz yerdik. Ben çıktığımda işte sürekli boyoz yemeye. Yani boyozu ben çok severim bir kere. Çok seviyorum. Yani en başında. Onu net anladık. Evet, inanılmaz seviyorum boyozu. İlk boyoz şöyle oldu. Özyeğin'e geldiğimde, yurttayken şehir dışı gelen çok vardı. Ve o şehir dışında yaşayan arkadaşlarımdan dahil kendi şehirlerimize gittiğimiz zaman dönerken mutlaka bir şey getirirdik. Daha sonra hep birlikte yerdik. Benim de sürekli her İzmir'den gelişimde getirdiğim ürün boyoz olurdu. Ve bu boyozu tabii şimdi ne kadar getirebilirsin? 20 tane, 30 tane getiriyorsun. Masaya koyar koymaz biterdi. Onun üzerine de 3 gün 5 gün konuşurduk. Çünkü çoğu arkadaşım ilk defa benim sayemde duymuştu. Benim sayemde yemişti. O zamanlardan, yani 2012'ye dayanan bu boyoz İstanbul'da neden yok sorusu o gün başladı bende. Yani fırsatı orada gördünüz aslında siz. Kesinlikle, o fırsatı, kokusunu oradan aldınız. Aslında o dönemler böyle fırsat olarak veya ya aslında İstanbul'da bir boyozcu açayım gözüyle bakmıyorsun. Sadece çok basit olarak, ya bu boyozu insanlar çok seviyor ama bunu yemeleri için, buna erişebilmeleri için İzmir'e gitmeleri gerekiyor. Şu an zaten ben gidiyorum, o yüzden gitmiyorum. Ama ben gitmeden bu boyozu bu insanlar nasıl yiyebilir? Yani böyle bir düşünce oluştu. İnsanlar bir hizmet sunmak istediniz aslında. Evet. Yani boyoz o zamanlardan çok ilgimi çekmişti tabii ki. Bunu ticari olarak o zamanlar düşünmemiştim. Sadece o İzmirli yurttaki arkadaşlarımla konuşurken, ya işte kokoreçi, söğüşü, midyeyi, boyozu İstanbul'a o zamanlar daha da azdı, özellikle. Midye, kokoreç bu kadar da yaygın değildi. Yapsak mı, ne olsak, ama tabii daha çok genciz, küçüğüz. Hep böyle lafta kalıyordu. Arkadaş sohbeti olarak kalıyordu. Bu ikinci İstanbul maceramda bazı şeyleri gördükten sonra, tecrübe edindikten sonra kendi işimi yapmaya karar verdiğim süreçte bana en uygunun boyoz olduğunu düşündüm. Çünkü İzmirliyim, boyozu çok seviyorum. İstanbul'da yok. Yani daha önce çok eskiden bir denenmiş, başarısız olmuş. O yüzden yok denecek kadar az. Neden olmasınla çıktı. O yüzden boyoz aslında yani çok hak ettiği yerde de olan bir ürün değil şu an. Yani çünkü 500 yıllık geçmişi olan bir ürün boyoz. İzmir'in geleneksel hamur işisi. Yani biraz da boyozu o İstanbul'a tanıtma, İzmir'den çıkarıp daha farklı ve büyük kitlelere ulaştırmanın da heyecanına kapıldım ve onu istedim. O yüzden boyozu seçtim. Yani
Hiç de pişman değilim yani. Çok seviyorum yani. Yemeği de çok seviyorum. Valla ellerinize kollarınıza sağlık diyelim. Biz de çok memnun olduk o açıdan. Ben de yani belli ediyorum zaten. Yemeği de seven bir insanım. Hakikaten boyozu daha bu arada hiç tatmadım ama adını hep duyuyorum ve böyle İzmir dendiği zaman hani yemek, yiyecek, gurmelik denildiği zaman aklıma ilk gelen şeyler hep de duyduğumda boyoz aslında bir marka da olarak da hani siz bunu oraya taşımışsınız. Yani boyozu İzmir'in bir markası olarak aslında İstanbul temelinde ama bütün dünyaya açabilme durumuna gelmişsiniz. O açıdan da çok önemli bir misyonu da en azından İzmir olarak önemli bir misyonu da yerine getirdiğinizi düşünüyorum. Yüklendiğinizi hatta belki bir boyoz markasını böyle sırtınıza taşıdığınızı düşünüyorum. Şimdi bu hemşirelik meselesi demiştik ya. Siz ekibinizi falan kurarken peki ilk başlarda yine hemşire dayanışması oldu mu? Arkadaşlarınız arasından mı seçtiniz? Mesela ortağınız var mı? Şimdi şöyle, hemşericilik, şuradan gireyim ben. Sorulara en son cevap vereyim. Bir boyozda İzmirli müşteriye hizmet vermek çok zor. Yani en başta oradan gireyim. Yani bir boyoza ilk defa boyoz yiyecek müşteriler, ya bu neymiş bir tadına bakayım, çok güzelmiş, tekrar gelenler, ben bir gün boyozu bir yerden duymuştum diyenler veya işte bir gün ben Çeşme'ye gitmiştim, orada çok sevmiştim, 5 yıl sonra ilk defa sizde gördüm. Bu kitle benim daha heyecanlandığım kitle açıkçası. Çünkü bizim İzmir halkı, benim de içinde bulunduğum halk bağnaz. Yani biz bağnaz bir toplumuz. Özellikle biz İzmir'de. Boyoz muhafazakarlığı var yani. Kesinlikle. Her konuda bir ciddi muhafazakarlık var. Boyoz'da bu kat be kat. Yani çok ciddi bir sahiplenme var İzmir'de çünkü. Yani en iyi ben bilirim, en iyi ben yaparım çok fazladır İzmir'de. Öyle olduğu için tepkiler, eleştiriler ciddi alıyoruz. Çünkü neden alıyoruz? Sorularınıza gelmeden kısaca ben şunu söyleyeyim. Boyozu evirdik biraz. İstanbul'a evirdik. Yani bizim yıllardır olan sahada orijinal boyozumuz var. Ama bir boyoz denince akla gelen özellikle bu sade boyozun arasına koyduğumuz ve farklı bir şekilde sunduğumuz sandviç çeşit boyozlarımız. Orada zaten bizi klasik o İzmir'deki fırınlardan ayıran, klasik seyyar araba boyozcularından ayıran bizi bu oldu. Markalaştırmaya götüren bu oldu. O yüzden ya bu boyoza bunlar yapılır mı? Boyoz sade olur kitlesi İzmir'de çok fazla olduğu için boyozla alakalı hemşeri desteğini çok fazla yaşamadık. Açıkçası öyle söyleyeyim. Ekip anlamında da bu benim bir boyozu kurmadan önce çalıştığım yer. Ben orada bütün personel işe alımı, süreci, yönetimi hepsine baktığım için çok ciddi bir personel listem vardı, havuzum vardı. Yani şu an telefonumda belki 300-400 kişi kayıtlıdır. O işletmeye girip çıkanlarla alakalı. 35-40 kişinin çalıştığı bir işletmeydi orası. O yüzden ekip anlamında ve personel anlamında belli bir bilgim vardı. Ve çalıştığım o bölgede de tabii işletmeciliğinde yaptığınız için diğer bütün bu sektörde olan kafelerle, restoranlarla çok iç içesin. Onların sahipleriyle, işletmecileriyle çok iç içesin. Öyle olduğu için ekibi kurmak benim için en kolaydı. Yola çıkarken daha önce çalıştığım veya farklı bir yerde gördüğüm arkadaşlarla, yani onları özellikle aralarından seçerek onlarla, tanıdığım insanlarla yola çıktım. Yani bildiğiniz, tanıdığınız, birlikte iş yapmışlığınız olan insanları daha çok tercih ettim. Aynen öyle, kesinlikle. Tabii ki bu yolda bu 2 yılımız oluyor. Bu süreçte tabii ki de çok fazla yeni arkadaşlarla tanıştık. Çok fazla personelimiz oldu. Ama ilk A takımda yer alan insanlar zaten tanıdığım, daha önce çalıştığım insanlardı. Fikir alışverişi yaptığım oldu. Ve özellikle deneme aşamasındayken nasıl, nedir? Ama öncelikle açıkçası aile. Belli o işte fikriniz olduktan sonra heyecanlanarak anlattığınız arkadaşlarınız. Ondan sonra işte kız arkadaşım. Daha sonra yola çıktığım ekibim. Onlarla birlikte gece gündüz denedik, yedik, çalıştık. Sonra artık oldu dedik ve açtık. Bu şekilde başladı. Yani ekibin o zaman bir takım çalışması olduğuna inanıyorsunuz galiba, değil mi? Yani kesinlikle. Ben tek başıma kurdum. Herhangi bir ortağım yoktu.
Ve bu yola çıkarken tek başına ben yaptım, şunu böyle yaparım, imkansız yapamazsın. Ekip gerekiyor. Yani kuruluş aşamasında ekip gerekiyor, işi büyütme anlamında ekip gerekiyor, o işi yönetme anlamında ekip gerekiyor. Mesela bu yol devam ederken özellikle pandemiye de gireyim ben. Bu pandemi öncesi ve pandemi sonrası bir boyut çok farklı ikili. Pandemi öncesinde her anlamıyla yükselişte olan bir boyoz ve o sırada personel sayımız, şube sayımız çok fazla. Bunları tek başına yetişmen imkansız. Yani çünkü şubelere mi bakacaksın, çalışanlara mı bakacaksın, ile mi uğraşacaksın, bunun marka pazarlamasıyla mı uğraşacaksın? Yani bir kere zaman yetmez. Ona kimsenin beyni yetmez açıkçası. Yani o yüzden ekip çok önemli. Burada hatta şu anda da şubede, ona da selam söyleyeyim. Küçük bir arkadaşım var İzmir'den. Adı Ege. O da reklamcıydı. Ondan sonra bu pandemiden önce o da ekibimize dahil oldu. O şu an bütün şubelerdir, personeldir, bütün her şeyin başında o var. O yönetiyor. Onun dışında ben şu an 24 saat bu iş daha fazla nasıl gelişir, daha fazla şube sayısına nasıl ulaşabiliriz ve biraz önce siz söylediğiniz boyoz aslında yurt dışına ve İzmir dışına da çok fazla açılacak. Şu an hedefimiz bizim o. Yani kruvasan nasıl bütün toplumlarda kabul gören bir şeyse, işte Portekiz'in mesela veya Portekiz'in natası, Lisbon'da da kaldım. Lisbon'da sürekli nata yedim. Yani boyoz natadan daha güzel bir şey ama natada 300-400 yıllık nata satan dükkanlar var. Şimdi Türkiye'de bu tarz çok az. Şimdi yani bunlar nasıl bu şekilde dünyaya mal olduysa boyoz neden olmasın? O yüzden sürekli çalışıyoruz, sürekli üretiyoruz. Yani hedefimiz şu an pandemi öncesinde 5 şubeydik. Şu an 2 şubeyiz. O süreci de anlatacağım ben size. Ama şu an biz yerlerimiz güzel, işlek yerlerdeyiz, iyi yapıyoruz ama burada kalalım gibi bir düşüncemiz yok. Önce İstanbul, çeşitli yerlere, daha sonra Anadolu, daha sonra yurt dışı. Yani bir boyozun hedefi bu şu an. Pandemiye hafif böyle bir adı duyuldu diye şimdi hemen oraya sıçrayalım istiyorum. İşinizi nasıl etkiledi? Yapılanmanızı nasıl etkiledi pandemi dönemi? Yani şöyle, pandemi ilk başladığı zaman bir hafta 10 gün zaten kimse anlayamadı ne olduğunu. Yani bizim sektör için konuşuyorum. Ondan sonra herkes aynı anda kapanmaya başladı. Bu kapanmalar sonucunda biz o süre zarfında İstanbul özelinden ben direkt örnek vereyim. Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Fulya ve Beşiktaş Çarşı. 5 noktamız vardı. Bu pandemi başladıktan itibaren her şey değişti. Yani şöyle her şey değişti. En basitinden alışkanlıklar değişti. Alışkanlıklar değişince bunlar işlere yansıdı. Ben sadece şu an gıda özelinde konuşabilirim. Gıdada 1 Haziran'a kadar bir kere o ilk normalleşme adı altında 1 Haziran'a kadar işletmelerimiz kapalı kaldı. Yani bu çark gibi düşünün. 365 gün dönecek bir sistem gıda. O 365 günün bir gününde bile o sistem aksadığı anda onun o domino taşı etkisini kurtarmak çok zaman alıyor. Ve daha önce hazırlıksız yani bir tecrübem yok. Daha önce böyle bir durum yaşamamışım. O yüzden çok fazla etkilenme oldu. O Haziran'a kadarki işin birinci perdesi bütün şubelerimiz kapalıydı. Haziran'da normalleşme, bir yanda insanların turizm akını, İstanbul boşaldı. Çok farklı bir yaz. Yazdan sonra pandeminin daha acı yüzü, daha vakalı, kötü, yani sağlıksal açıdan öncelikle çok kötü, çok zor günler. Bunların da tabii ki işe yansıması. O yüzden pandemi çok ciddi bizi etkiledi. Ne oldu? Çalışanlarla alakalı tedbirler, yerlerimizi kapatmakla alakalı tedbirler. Çünkü geliri arttırmayı geçtik, gelir sıfır oldu. Gelir sıfır, giderler aynı. Nasıl olacak bu iş? O yüzden olmuyor. Yani oldurmaya çalışıyorsun. Tedbirler alıyorsun, almak zorundasın. Bu şekilde bir pandemi sürecine başladık. Ama burada ben işte yapamadım, olmadı, küstüm, oynamıyorum deme lüksün yok. Yani sürekli
Tamam, bununla yaşamayı artık öğrenmemiz gerekiyor bizim. O zaman biz burada ne yapmamız gerekiyor? Paket servis. Biz normalde şubelerimiz bizim tamamen al git şeklinde ve çok az masası olan işletmeler zaten. Yani çok hızlı bir süreç var bir boyozlarda. O yüzden bu oturma bizi çok fazla etkilemedi açıkçası. Bizi etkileyen insanların yeme içme alışkanlıklarının değişmesi oldu. Yani o 1 Haziran'dan sonra bile çoğu benim tanıdığım ki kendim de dışarıdan yemeği çok çok azalttım. Bu tabii ki oturma masan olsun olmasın bütün gıdayı etkileyen bir şey. O yüzden reklamların veya şubeler içerisindeki o hijyen koşulların, yani tamamen her şeyi değiştirdik bir kere. Bütün iç dizaynı, her şeyi, özellikle o yani hijyenle alakalı her şeye yatırımımızı yaptık. Onları tamamladıktan sonra menü ve paket. Paket önceleri bizde çok fazla önem verilen veya çok yaptığımız bir şey değildi. Fakat bu pandemiyle birlikte paket hayatımıza girdi ve insanlara hızlı, hijyenik bir şekilde ürünlerimizi en çabuk ve temiz ellerine ulaştırmak. Bunun üzerine her zaman kafa yorduk. Hala da yoruyoruz. Ona uygun bütün ekipmanlarımızı, menülerimizi, ürünlerimizi güncelledik. Bunu öğrendik. Pandemi bize bunu öğretti. Öğrettiği çok şey var ama ilk aşamada tabii ki bunu öğrendik ve bu şekilde devam ettik çalışmaya. Şu an devam ediyoruz. Beşiktaş ve Üsküdar'da bir boyoz. Hem Avrupa hem Anadolu yakasında olmak çok güzel bir şey. Kadıköy bizim en büyük, en göz bebeğimiz olan şubemizdi. Onu maalesef bu pandemi koşulları yüzünden 1 ay önce kapatmak zorunda kaldık. Şu an devam ediyor. Pandemi geçtikten sonra diye bir şey artık söylemeyeceğim. Çünkü artık pandemiyle yaşamayı herkesin öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Her açıdan. Doğru yani diyorsun. Da. O yüzden pandemi çok şey öğretti herkese ya. Yani pandemi çok doğru diyorsunuz. Bütün sektörlerden değil mi? Herkes, hepimiz yani şahsi olarak da kurumsal olarak da artık bununla yaşamayı bir şekilde öğrenmek durumunda kaldık. 1 sene de geçti aslında. Dolayısıyla hatta 1 seneden fazla, yani Wuhan'ı ilk sıfır noktasında sayarsak bu öğrenme süreci de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü her şey değişiyor ve evriliyor. O açıdan bitmeyen bir işte pandemi döneminde öğrenme sürecine devam edeceğiz. Hep beraber deneyimleyeceğiz. Sizin çok güzel bir sözünüz vardı az önce. Dediniz ki işte İzmir boyoz konusunda biraz hani muhafazakar. Ben buna hani başka türlü boyoz olmaz, sade olur dediler diyordunuz. Ama işte girişimci ruhu böyle bir şey. Yani siz inovasyona yatkın bir düşünme biçimi sergilemişsiniz. Yani demişsiniz ki boyoz var, tamam, ama ben bunu farklı nasıl sunabilirim? İstanbul pazarına nasıl getirebilirim? Farklılık nasıl olabilir? Mesela kruvasanı görmüşsünüz, işte Nada mıydı şeydeki Lizbon'daki? Onu unuttum. Yanlış telaffuz etmeyeyim. Mesela onunla kıyaslamışsınız ve orada onların farklılıklarını gördükçe bunu acaba nasıl yansıtabilirim? Böyle bir muhafazakarlığı İstanbul'da kırmışsınız aslında. Ve o anlamda da bir dünya markası olmaya doğru gidiyorsunuz aslında. Bu inovasyon fikri geliştirmek açısından soruyorum. Yani hani kruvasan gibi içine çikolata da koyayım, işte yok başka bir şeyler de koyayım. Bunlar böyle durup dururken mi aklınıza geliyor bu geliştirmeler, inovatif, yenilikçi fikirler? Yoksa hani araştırmalar sonucu mu geliyor? Nasıl bir şeyi var bu fikirlerin aklınıza gelmesi? Ya da belirlediğiniz bir yöntem var mı? Öğrencilere tavsiye edebileceğiniz, yani yenilikçi diye bir ürün var. İşte bu telefon var ya da işte bu boyoz var. Ama buna farklı bir şey nasıl getiririm? Nasıl ortaya çıkartabiliyorsunuz? Aslında şöyle, bütün yani bir madde olarak ben söyleyemem buna. Bütün her şey bardağa dolduktan sonra onun sonucunda çıkıyor. Nasıl mesela? Hı. İşle yaşamayı öğrendikten sonra, sürekli yaptığın işi düşündükten sonra zaten beynin onun haricinde bir şey üretmiyor. Sadece onunla alakalı üretiyor. O yüzden sürekli, yani ben uyurken bile belki o boyozun içine ne katabilirim diye düşünüyorum. O yüzden o boyozun içine bir şey katmak veya yeni bir ürün, inovasyonla alakalı fikirler 24 saat benim zihnimde canlanan, bunları aklıma geldikçe saat kaç olursa olsun o esnada ne yapıyorsam yapayım direktman kağıt kalem hemen yazarım, notumu alırım. Yani mutlaka o aklıma gelen
Sürekli bir şey gelir aklıma ve o aklıma geleni not alırım. Onun dışında bunu paylaştığım arkadaşlarımla, eşim, dostumla, ailemle, nişanlımla, dükkanlarda, şubelerde çalışanlarımızla, yani sürekli zaten iletişim halindeyim. Benim en nefret ettiğim, ben bunu istiyorum ve bu olacak, hiç sevmem. O yüzden o ekip ruhuna çok inanıyorum. Mesela bizim şu an 1,5-2 aydır sattığımız bir ürün var ve bunu ısrarla ben koymuyordum. Sucuklu, cheddarlı boyoz. Yani koymadım. Bir yıl boyunca koymadım. Bunu şu anda da hatta Beşiktaş'ımızın sorumlusu olan bir arkadaşım. O da yıllardır benim yanımda olan. Ne zaman dükkana gitsem, ya abi şunu bir ye, bak çok güzel oldu. Sos koyunca şöyle güzel oluyor, böyle güzel oluyor. Tamam dedim, senin için koyuyorum. Ve şu an iyi bir ürün satıyor. Yani buradan da ne çıkıyor? Yıllardır yanında olan, birlikte yol aldığın ekip arkadaşın, ya sen işte karışamazsın, menü bu, bunu satacaksın diye bir şey deseydin o meydana çıkmazdı. Ama burada o görev dağılımı ve yetkileri verdikten sonra işler daha basit ilerliyor zaten. Çünkü bu şekilde senin çalışanların da çalıştığı yere aidiyeti yükseliyor ve onunla da yaşamayı öğreniyor. Şu an benim yanımda olan herkes rüyasında bir boyoz görüyordur. Yani boyoz görüyordur. Yani görmemek mümkün değil tabii. Hani bu kadar işin içinde olup da inovasyona, yenilikçiliğe açık bir ekip. Yaş ortalaması da hepinizin genç diye tahmin ediyorum. Yani yaş ortalaması nedir ekibin? Genç, çok genç. Yani hatta bu pandemiden önce yani yaklaşık 30'a yakın çalışanımız vardı pandemiye kadar. Bu 30'a yakın içerisinde bir tane de benim de çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Arel'de reklamcılıkta öğrenciydi. Hala okuyor sanırım. 2. sınıftaydı ben de çalışırken. Part time olarak Beşiktaş'ta oturuyordu. Sabahları uyanıyordu. Dükkanı açıyordu. Dükkanın Beşiktaş'taki şubeyi. Sabahçısı geldikten sonra metrobüsle Beylikdüzü'ne gidiyordu. Mesela bu şekilde 6-7 ay çalıştı bir çalışanım. Harikaymış. Evet. Genellikle Beşiktaş ve köyde yerlerde öğrenci arkadaşlarım parti olarak çok çalışırdı. 19-20 yaşından 30 yaşına kadar en yüksek herhalde şu ana kadar çalışan 35-36 yaşında bir arkadaşım oldu. Genelde yaş ortalamamız çok geç. Bunlar tabii perakendeyle alakalı, üretimle alakalı, işin ustası, dağıtımı vesaire. Tabii, bu operasyon. Onlar çok apayrı bir şey. Şu an tamamen perakende ve sıcak satış özelinde genç, dinamik, güler yüzlü, bu sektörü bilen, daha doğrusu şöyle bilen, bizim içimize dahil olduktan sonra bu işi öğrenen ve bizle beraber devam eden arkadaşlarımızdan kurulu güçlü bir ekibimiz var. Yani burada gençlik önemli. Enerjik. Tabii dinamik bir sektördesiniz aslında. Sürekli kendini yenilemesi gereken bir sektördesiniz. O anlamda tabii ki dinamik olması, ekibin de dinamik olması çok önemli. Bir de şeyden bahsettiniz. Yani işte arkadaşınız, mesela reklamcı olan arkadaşınız, hani sucuklu ve cheddarlı boyoz için öneride bulunmuş. Bir yandan da aslında müşteri deneyimi çok önemli, değil mi? Aynı zamanda müşteri gibi de, iş arkadaşınız da olsa müşteri gibi de algılayabilirsiniz. O yani tadan, bunu yiyen insanların ve seven insanların feedback'i de o anlamda hani ürünü geliştirmekte önemli. Ne dersiniz? Kesinlikle. Bu arada sucuklu cheddarlı ürünü koydu. O bahsettiğim değil, benim Beşiktaş'ta yanımda çalışan başka bir personeli. Pardon. Evet, onundu. Yani çok önemli. Çünkü burada sonuçta siz istediğiniz ürünü yapın. Siz istediğiniz şekilde bunu makyajlayın. İnanılmaz lezzetli yapın. Sonuçta o ürün satılmazsa, parasını verip yiyen, yani müşteri bunu sevmezse hiçbir önemi yok. O yüzden burada yani o klasik müşteri veli nimetimizdir cümlesi çok geleneksel olacak ama gerçekten öyle. Sonuçta parasını veriyor. Sonuçta talep eden o. İsterse yer, istemezse yemez. Burada neden beni tercih etmiyor? Neden benim bu ürünümü sevmedi? Ben nerede yanlış yapıyorum? Bu sorular, yani aslında bu işte empati yaptıktan sonra da kendine soru sormak çok önemli diye düşünüyorum. Daha sonra yani doğru soruyu sorduğun zaman o doğru sorunun karşılığında da mutlaka doğru cevabı buluyorsun. Yani müşteriye çok odaklı. Ben yaptım, bunu
yiyen yesin, sevmeyen sevmesin gibi bir mantık olamaz diye düşünüyorum. En azından bizim sektörde. O yüzden bizim müşterilerimizin her zaman yorumları, olumlu olumsuz eleştirileri çok çok önemli. Zaten biz haftada bir de her zaman kendi aramızda da toplantılar yapıyoruz ekibimizde. Yani o ayak müşterisi olarak tarif ettiğimiz veya bu şu an işte take away to go'lar çok şey oldu. O şekilde hemen hareketlerde o 10 saniye 20 saniyelerde mutlaka bir yorum geliyor. Mutlaka veya o içeriye giren müşterinin o sırada odaklandığı bir nokta oluyor. Yani orada ne gördü de ona odaklandı? Bir sıkıntımız mı, bir yanlışımız mı var? Veya o ürünle alakalı çok fazla mı eleştiri mi geliyor? Yani şu ana kadar kaldırdığımız 3-4 tane boyoz çeşidi var. Onun haricinde eklediğimiz de çok fazla var. Yani burada müşterinin gözüyle yani demek ki çok önemli. Pardon. Yani demek ki siz o kadar sirayet ettirmişsiniz ki satışta bulunan arkadaşlara bile hani müşteri deneyimini sizlere aktarması yönünde aslında, değil mi? Bunu konuşmuşsunuz onlarla. Sonuçta hani satıştaki adam, değil mi? Parayı alıyor, boyozu veriyor, işte şey yapıyor. Hani o feedback'i belki aklında tutamaz o iş yoğunluğuyla ilgili olarak ama siz demek ki bunu bir şirket politikası olarak içselleştirmişsiniz ki satışta birebir müşteriyle bir arada olan ön planda çalışan arkadaşlar bu eleştiri de olsa, kötü bir şey de söylenirse, iyi şeyleri de, önerileri de size kadar getirip beraber tartışıp konuşup ona göre ürün hakkında geliştirmeler, iyileştirmeler yapıyorsunuz. Aynen öyle, aynen öyle kesinlikle. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü bu tamamen bir ekip işi. Çağa ayak uydurmak zorundayız. Yeni inovasyonlar yapmak zorundayız. Bu pandemi süresinde öğrendiklerimizi, sonuçta pandemi 12. aya giriyor. Bir boyoz 23 aylık bir marka. 11 ay pandemisiz yaşadım, 12 ay pandemiyle yaşadım. O yüzden artık ben pandeminin olumsuzluklarını artık görmüyorum. Yani hiçbir şeye, yani tamamen şey anlamında, işe etki anlamında şaşırmamayı öğrendim, üzülmemeyi öğrendim. Yani girişimci adaylarına da buradan nacizane tam da oraya geliyordum. Ne dersiniz? Yani böyle bir topyekun böyle bir 3 madde sayabilir misiniz? 3-4 madde ya da. Sizin için girişimci nasıl olur? Ya da nelere dikkat etmeleri lazım? Yani girişimci kesinlikle bir kere hayalleri olması lazım. Yani o hayalleri ama yaptığı işe aşkla bağlı olması lazım bir kere ve çok çalışması lazım. Yani buradaki üç nokta çok çalışmak. Yani bir girişimci uyumamayı kabulleniyorsa, sürekli aktif olmayı kabulleniyorsa, sosyal hayatını ve özel yaşantısını ikinci plana atmayı kabulleniyorsa, parasal düşünceleri çok fazla takmamayı veya zenginlik hayalleri kurmamayı önemsiyorsa o girişimciliğe adım atabilir. Yoksa diğer türlü karşılaştığınız yolda yani yolda çok sorunla karşılaştığınız için demoralize olma ihtimaliniz çok yüksek. Yani rahat olmak gerekiyor. Ben her zaman çalışanlarıma da aynı şeyi söyledim. Arkadaşlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Yani biz sonuçta boyoz satıyoruz. Yani ne kadar zor olabilir? Yani Zonguldak'ta bir madencinin yaptığı işle boyoz satmak, yani arada söylüyorum böyle öf pöf oluyor bir şey diyorlar. Karşılaştır yani şu an madende de olabilirdin sen diyor. Yani o yüzden çok abartmamak gerekiyor açıkçası. Yani yaptığımız işi çok da büyütmemek gerekiyor. Belli standartları var. İşin kuralına göre oynamak gerekiyor her şeyiyle. Bunları yaptıktan sonra zaten başarısız olma ihtimalin yok. Olursun. Mesela pandemi benim hatamdan olan veya benim yüzümden olan bir şey değil ki. Bütün dünya yaşıyor. Yani tabii, ben burada bir mikronun mikrosuyum. Yani burada Orkan veya bir boyoz, yani neler var. O yüzden çok fazla da takmamak gerekiyor. Bu şekilde bir olumsuz bir yıl oldu. Diğer yıl da olumsuz olur. Diğer yıl olumlu olur. Yani sürekli kendini motive etmek zorundasın. Yani o psikolojini, kendini yani düşürmemen gerekiyor. O yüzden girişimcinin mutlaka biraz da sabır gerekiyor. Yani çünkü girişimci dendiğinde hemen böyle işte genç, atik, üniversite öğrencisi 20, 22, 23, 25 yaşında insanlar canlanıyor. Ama o yaşta da kanın hızlı aktığı için bazen çok sağlıklı kararlar alamıyorsun ve yanında mutlaka bir sakin ol diyen birisi de gerekiyor bazen.
O denge sanıyorum önemli değil mi? Biri koştururken böyle hani o çok koştuğunuz, coştuğunuz anlarda birilerinin böyle bir dur bakalım, bir nefes al bakalım. Hani bir geri dönüp yaptıklarımızı bir inceleyelim demesi lazım galiba. Orada da onu diyecek insanı iyi seçmen gerekiyor. Çünkü o sırada koştururken bir girişimci genelde en yakını da olsa duymuyor. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Ben herhangi bir fikir olduğu anda benim kulaklarım kapanıyor. Sadece onu düşünüyorum. Ama bu onu denedikçe, tecrübe ettikçe bu sefer şuna evriliyor. Dinliyorum. Son kararı ben veriyorum. Ama o yaşlardayken dinlemiyorum. Sadece odaklanıyorum ve devam ediyorum. Ve genelde de yanlış, hata yapıyorum. O yüzden bunları size söyleyecek insanların da sizin kişiliğinize, karakterinize çok yakın insanlar olması gerekiyor. O yüzden de buradan zaten şu sonuç çıkıyor. Demoralize olmak istemiyorsan veya nasıl söyleyeyim, herhangi bir fikir ortada yokken bunu olumsuza atmak istemiyorsan herkesle her şeye konuşmamaya çıkıyor bu da. O yüzden yanındakini o veya işte mentörünü çok iyi seçmek burada çok değerli. O yüzden ben girişimci olacağım diye bir şey de yok. Hayat sizi o noktaya itebilir. Yani girişimci olunmaz, girişimci doğulur belki. Yani evet. Yani çünkü o girişimci olmak çok farklı bir şey. Çok farklı. Çok çalışmak gereken bir şey. Ama böyle Hollywood filmi tarzı bir şeyi yok. Durumu yok yani. O kadar toz pembe değil. Hani bir günde şirket açıyorum. Hemen o fikir aklıma geliyor. Ondan sonra işte takımları çekiyorum üzerime. Paraları böyle saça gidiyorum. Böyle bir durum yok yani. Gerçekten dediğiniz gibi hani çok çalışmak, fikre inanmak değil mi? Yani gecenizi gündüzünüze katmışsınız belli ki. O yüzden de çok emek harcadığınız için bütün damarlarını biliyorsunuz. Yani işin hacmini biliyorsunuz. Bütün her şeyini siz hakimsiniz. O yüzden de bu başarı gelmiş diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Ve şu an artık yavaş yavaş o küçük geleneksel yapı esnaflıktan da çıktık biz. Yani şu an bizim bugün Perşembe öğlen. Normalde en yoğun saatimiz bu bizim. Sabahtan başlar öğlen 3'e 4'e kadar en yoğun. Ama ben şu an evde sizle konuşabiliyorum. Bu da bir şeyleri başardığımızı gösteriyor zaten. Yani bu şu an işletmeci odaklı veya patron odaklı bir iş değil. Zaten sattığımız ürün ve dükkanlarımızın konsepti sebebiyle de şubeleşmeye ve çok rahat işletilmeye de müsait bir marka. O yüzden güzel yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bakalım. Yolunuz açık olsun diyorum. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Size tekrar çok faydalandığımızı düşünüyorum. Böyle genç, dinamik birisinden, bir girişimci adayından bunları duymak, öğrencilerimiz de bizi izleyenler de çok faydalanmıştır diye tahmin ediyorum. Biz yavaş yavaş saatimizin sonuna geliyoruz. Ayşe hocamla da birlikte kapanışta yapmak istiyoruz açıkçası. Hocam buyurun, siz neler eklemek istersiniz? Ben bugün çok büyük ilgi ve dikkatle sevgili Orkan'ı dinledim. Ve aslında Türkiye'nin en büyük problemi hep bahsediyoruz. Biz girişimcilik indekslerinde istediğimiz seviyede değiliz. Bunu arttırmak için her türlü devlet politikası da desteği de var. Ama bir türlü girişimcilikte istediğimiz noktaya gelemiyoruz. Genç işsizlik sorunu Türkiye'nin en büyük problemi. Genç girişimci de hatta Türk vergi kanunlarında da genç girişimci kazanç istisnaları var. Orkan biliyorsundur, hem ticari kazanç, serbest meslek ve zirai kazanç sahiplerine yani mümkün olduğunca desteklenmesi isteniyor. Ama benim burada bu desteği yaparken de sadece devlet değil, hani işsizliği de önlemek adına, istihdamı da arttırmak adına devletle birlikte Orkan'ın deneyiminden hareketle söylüyorum bunu. Aile desteğinin, çevre desteğinin çok önemli olduğunu vurgulamış olduk aslında. O yüzden çok kıymetli ailene sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başta Asuman Altay hocama meslektaş olmamızdan dolayı da çok gerçekten vizyon sahibi bir aile ve o ailede yetişmekte şansım sanırım. Seni kutluyorum. Gerçekten gurur duydum. Eğitim ve istihdam politikalarını da buna göre bundan sonra ayarlamamız lazım. Orkan çok ciddi ayakları yere basan tespitler yaptı. Örneğin dedi ki pandemi oldu. Bu benim beklediğim bir şey değildi. Önleyebileceğim bir şey de değildi. Ben bununla yaşamaya alışıyorum ve ona göre de politikalarımı belirliyorum. Bizim tüm devletlerin, aslında dünya genelindeki tüm devletlerinde
pandemi gerçeğiyle yaşamasını öğrenmemiz gerekecek. Ve tam da bu noktada Orkan'ın sözünden de hareket ederek şunu diyorum. Evet, ekonomik şoklara, krizlere hizmet sektörü çok duyarlı. Türkiye'de de özellikle bu bilimsel çalışmalarla da tespit edilmiş, çok duyarlı. Bundan kurtuluşta aslında bu eğitim, istihdam politikalarımızı buna göre belirlemek ve girişimci gençliği her açıdan desteklemek ve yol göstermek. Çok güzel bir şey söyledik. Girişimci olacağım demek de olmuyor. Çok ciddi bir emek var, bir altyapı var, daha öncesinde araştırma var ve pandeminin etkileri aslında şu anda biz buzdağının görünen yüzünü görüyoruz dünya genelinde. O sebeple bu etkiler uzun dönemde etkilerini daha fazla gösterecek ve şunu şöyle bakmak lazım. Ben pandeminin başından beri hep böyle baktım olaya. Aslında çok olumsuz durumlar yaşadığında toplumlar, ani şoklar, adı üstünde kriz ve şok, bu krizin sebeplerini tespit ettikten sonra onu kabul etmek ve onunla mücadele etmeyi iyi öğrenebilmek. Yani ben şöyle tarihsel açıdan baktığımda 1929 dünya ekonomik buhran çok büyük bir buhran ama onun hemen öncesinde işte General Motors, IBM gibi büyük firmalar kurulmuş ve ayakta kalabilmiş. Dotcom balonu patlamadan evvel işte Amazon, en kaybeden şirketler, eBay, daha sonra onlar sağ çıkmış. 2007 krizleri, 2008 krizinde Facebook, Twitter ayakta kalmayı başarmış ve baktığımızda bu krizden de sağ çıkan ve gerçekten yeni girişimlere dönüşecek çok büyük yeniliklerin çıkacağını düşünüyorum ben. Her krizin yeni bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni krizler dünyanın ilerlemek için çözmesi gereken yeni nesil sorunları ortaya çıkarıyor ve bu sorunların belki yüzyıllar sürecek çözümünü çok daha hızlı bir şekilde bize zorluyor. O yüzden pazarın ve çağın ihtiyaçlarını önceden görmek, bunun için yatırım yapmak ve aslında Orkan'dan etkilendiğim bir şey, bununla mücadeleye devam ediyorum diyor ve bunu fırsata çevireceğim, pes etmeyeceğim diyor. Aslında başarılı olan tüm büyük firmalara baktığımızda bunları görüyoruz. Girişimi fırsata, krizi fırsata çevirebilmek için tabii Orkan'ın alanı da öyle ama restoran ve hizmet sektörü çok etkilendi. Dünya genelinde etkilendi. Dijitalleşmeye yatırım yapan, yeni teknolojileri hızlı uyum sağlayan ve uygulayan şirketler, kurumlar bundan kazançlı çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Yeni ürün ve hizmetler sunmak, ben Orkan'ı yürekten kutluyorum. Kültürel bir mirasımızı tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Bu çok önemli. Bu hep yurt dışına gittiğimizde bizim de hem yemek kültürü hem tarihi ve kültürel değerlerimize baktığımızda bizde çok daha fazlası var ama biz bunu pazarlamayı bilemiyoruz diyoruz. Bu yönden de yolunun açık olmasını diliyorum. Yine yeni yazılım ve programları uygulamaya geçirmek, online ödemeler, online marketler, anında teslimat, pek çok yöntem var. Ben anladığım kadarıyla Orkan zaten bunları uyguluyor. O yüzden de çok ciddi ve iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum özellikle gençlerimize. Bu arada sevgili gençler, zamandan, o yüzden çok ayrıntıya girmeyeceğim ama belki başka bir programda yaparız. Sizler gibi genç girişimcilere hem internet üzerinden yaptığınız satışlarda hem e-ticarette hem diğer çalışmalarınızda ne gibi vergisel teşvikler sağlanıyor, bu konuda da size belki başka bir söyleşimizde zaman ayırırız. Ben kendi adıma Orkan'ın girişimcilik tecrübelerinden çok etkilendim. Bir de önemli bir nokta, dedi ki yetiştiğim üniversitede bana bu imkanı sağladı. Yani girişimcilik tecrübesini, çalışma hayatına imkan sağladı. Orada bir nevi staj gördü, organizasyonlar yaptı, sosyal ilişkiler, network geliştirdi. Benim zaten Orkan'dan en etkilendiğim özelliklerinden biri de sosyal açıdan da ilişkilerinin iyi olması, kendini iyi ifade edebilen bir kişi olması. O yüzden tekrar kutluyorum. Biz de Arel Üniversitesi olarak tüm üniversite öğrencilerimize aynen senin yetiştiğin koşullarda olduğu gibi üniversitemizde çalışma imkanları, staj imkanları, ticaret yapabilecekleri ortamlar, o tip projelerde gelecek ileride biliyorum rektör hocamızın çalışmaları var diye. Umarım o imkanları da hızlı bir şekilde sağlarız. Çok iyi yerlere gelecek. Tekrar teşekkür ediyorum. Mentörlük teklifimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Seni dinlerken iştahım arttı. Bir boyoz okuyucu anlattın ki bir gün biz Şehriban Hanım ve arkadaşlarla bu yasaklar da gevşiyor. Beşiktaş'a bir uğrayacağız. Boyoz yemeye geleceğiz. Mutlaka hocam. Çok teşekkürler. Tekrar görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun Ayşe hocam. Teşekkür ediyorum. Orkan Beyciğim, size de çok teşekkür ederim. Çok
mutlu olduk tanıştığımıza. Umuyorum ilerleyen zamanlarda bir yüz yüze de görüşme imkanı buluruz. Katkılarınız için tekrar hepinize de çok teşekkür ediyorum. Tabii bizi izleyen dostlarımıza da, izleyenlere de ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Peki, yayınımızı kesiyoruz burada. Hepiniz sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin. Covid'den korunun ve hayatın keyfini çıkarmaya bakın diyelim. Hoşça kalın. Evet.